Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatima. Bugün sizinle beraber Çağatay Ulusoy'un doğum haritasını birlikte yorumlayacağız. Öncelikle çok kısa bir şekilde Çağatay'ın kariyer yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Aslında birçoğunuz biliyorsunuz ama Çağatay öncelikle 2010 yılında Miss Turkey seçiliyor ve daha sonrasında ona teklifler gelmeye başlıyor. Bu tekliflerden biri de adını Feriha koydumdu. Hatta şöyle bir şey okumuştum. Çağatay adını Feriha koydum teklifi gelmeden önce, yani Emir karakteri için teklif gelmeden önce İspanya'da modellik yapmak için gitmeye hazırlanıyordu ve bu teklif gelince de bundan vazgeçmiş. Yani bu teklif aslında onun hayatında çok önemli bir dönüm noktası olmuş. Bunu neden anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü bu videoda sadece Çağatay'ın doğum haritasını yorumlamayacağız. Bu videoda aynı zamanda o tarihe gideceğiz. Adını Feriha koyduğumun çekildiği tarihe gideceğiz ve o tarihte Çağatay nasıl açılar alıyordu? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda Miss Turkey seçildiği tarihe gideceğiz ve transitte nasıl açılar alıyordu? Bunlardan hepsinden tek tek bahsedeceğim. Çok güzel bir video olacağına eminim çünkü özellikle transit açılarını gördüğümde, yani o tarihlerde haritasının aldığı açıları gördüğümde çok şaşırdım ve aynı zamanda yine bir kere daha astrolojiye hayran oldum. O yüzden bahsedeceğim çok şey var. Hemen haritaya geçmek istiyorum. Öyleyse hemen Çağatay Ulusoy'un doğum haritası gelsin. Şimdi Çağatay'ın yükselen burcu bilinmiyor. Ben bu haritayı yükselen balığa kodladım. Çünkü ben yükselenin balık olduğunu düşünüyorum. Ama bu video sadece gezegenler arasındaki açılara göre ve gezegenlerin konumlarına göre yorumlayacağım. Ama merak etmeyin, bu bile bize birçok bilgiyi verecektir. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Güneş'e bakacağız. Güneş 0 derece Terazi burcunda. Güneşin 0 derecede olması, özellikle ilk 5 derecede olması o burcun özelliklerinin o kişinin çok fazla taşıdığını gösteriyor. Yani Çağatay için şunu söyleyebiliriz. Kendisi tam bir terazi burcu diyebiliriz. Yani terazinin özelliklerini, sosyalliği, insanlarla, gruplarla bir arada olmayı, aslında set içinde ekiple bir ekip işi içerisinde olmayı kendi içinde barındırıyor. Çünkü teraziler doğuştan bir takım insanıdır, ekip insanıdır. O yüzden de böyle gruplarla çalışma konusunda daha başarılıdırlar. Bu ona biraz kararsızlık da, ikilemde kalma da veriyordur ve aynı zamanda onun o gördüğümüz kusursuz yüz hatları aslında terazinin Venüsyen burç olmasından da kaynaklanıyor. Aslında Çağatay için şunu söyleyebiliriz. Çağatay tam bir Başak etkili bir terazi burcu. Gerçekten o Başak'ın mükemmeliyetçiliğiyle terazinin kusursuzluğunu birleştirdiğini görüyorum aslında ben, özellikle yüz hatlarında. Tabii ki güneşin açılarına vesaire değineceğim ama tek tek gidelim. Bir de Ay'a bakalım. Ay'a bakıyoruz. Ay Akrep burcunda. Muhtemelen Plüto ile bir etkileşim altında. Tabii ki tam bir kavuşum diyemeyiz saati net olmadığından dolayı ama Ay'la Plüto ile bir etkileşim altında ve Juno ile de şu anda bir kavuşum halinde. Öncelikle Ay Plüto, Ay da Akrep burcunda. Şimdi bu adamın kadınlarla arası nasıl? Yani hayatındaki kadınlarla, annesiyle vesaire arası nasıl? Biz burada Ay'a bakarak aslında bunun hakkında birçok şey söyleyebiliriz. Şimdi Ay'ın Akrep'te olması hayatındaki kadınlarla alakalı krizler söz konusu olabilir. Bir de burada Plüto detayı da var tabii ki. Burada hayatındaki kadınlarla alakalı dönüşümler yaşamak, kendi içerisinde öyle noktalar yaşıyor olabilir ki gerçekten kendi içinde dönüşüm yaşayan, hani bir dönemde farklı bir insan olup sonraki dönemde tamamıyla farklı bir insan olabilecek ve gerçekten kendi içinde de çok güçlü bir insan olabilir. Aynı zamanda biraz daha krizden, kaostan beslenebilen, kriz anlarında o anı çok iyi yönetebilen bir insan olduğunu da gösteriyor buradaki Ay Akrep Plüto kavuşumu. Tabii ki burada kadınlarla biraz sanki Ay'ın Venüs'te burada sekstil yapması aslında güzel ama şöyle, Ay Juno ile de kavuşum yapıyor. Bu aslında ikili ilişkilerde kadınlara karşı biraz kıskanç bir yapısı olabileceğini gösteriyor. Gerçekten biraz daha kıskanç, takıntılı olabileceğini gösteriyor ikili ilişkilerde. Ve bunun yanında dediğim gibi Ay Venüs sekstil açı yapıyor kendi arasında. Buysa şöyle... Venüs'te baktığınız zaman Başak Burcu'nda. İkili ilişkilerde biraz daha mükemmeliyetçi, takıntılı, kıskanç olmaya meyilli bir insandan bahsediyoruz. Ama
Ay'ın hem Juno ile kavuşum yapması hem de Venüs'le bir sekstil açısının olması da duygularını çok rahat, güzel bir şekilde ifade eden bir insandan bahsediyoruz. Duygularını ifade etme konusunda da hani duygularını genelde Ay Akrep için duygunu içeriye atmak, içine atmak diyoruz ama burada bu söz konusu değil daha çok. Tabii ki Çağatay Ulusoy'da bir kraliyet yıldızı yok mu? Olmaz olur mu arkadaşlar? Gerçekten ünlülerin birçoğunda ama aslında dünya çapında ünlenmiş veya ünlenmeye müsait olan ünlülerin birçoğunda biz kraliyet yıldızını aktif gördük. Kraliyet yıldızım yok diye üzülmeyin. Var diye de sevinmeyin. Gerçekten öyle garip bir gösterge ki onu doğru bir şekilde yönetmek gerekir. Yani olması veya olmaması, hani olmaması olmasından iyidir diyebileceğim bazı durumlar oluyor harita içerisinde. Ama tabii ki bu haritaya göre farklı yorumlanabilecek bir durum. Şimdi Çağatay'da Aldebaran Kraliyet Yıldızı'nı Mars'a kavuşum halinde görüyoruz. Yani aktif. Şimdi Çağatay için bir şey söyleyeyim mi? Çok garip gerçekten. Bilmiyorum daha öncesinde bir komutan rolünde rol aldı mı? Bir asker komutan rolünde. E, Hakan Muhafız aslında dizisinde, filminde aslında koruyucuydu. Yani şehrin muhafızıydı ama bir de tam bir asker değildi sonuçta. Ben ondan bu tarzda bir rol bekliyorum aslında. Çünkü gerçek anlamda bir komutanı, bir askeri mükemmel canlandırabilecek bir haritaya sahip. Özellikle burada Mars'a Aldebaran kavuşması, yani içinde bir komutan, bir askerlik enerjisi yatıyor ki o rolünde ona çok yakışacağını düşünüyorum. Aslında haritada da şöyle bir şey var. Haritaya göre yani haritadaki potansiyele göre oyuncular rol seçtiklerinde o rolü canlandırdıklarında daha başarılı oluyorlar ve o rolle daha kolay bütünleşebiliyorlar aslında. Şimdi gelelim diğer konulara. Burada tabii ki ünlü bir isimden bahsediyoruz ve yine Güney Ay düğümü Aslan Kova aksında. Aslan Kova aksı aslında birçok ünlüde gördüğümüz, gerçekten birçok kez şahit olduğum bir konumdur. O yüzden diyorum ya, bu aksa dünyaya geldiyseniz kendi potansiyellerinizi keşfetmeniz gerekir. Kendi haritanıza göre mutlaka hangi potansiyeller sizde var bunları öğrenip buna doğru tanınmaya veya bunu sergilemeye başlamanız gerekiyor. Özellikle Kuzey Ay düğümü Aslan'daysa bu size çok daha kolaylıkla başarı getirecektir. Biz burada Güney Ay düğümü Aslan'da görüyoruz. Güney Ay düğümü Aslan'a ne demek biliyor musunuz? Doğuştan ünlü, doğuştan o şeyi taşıyor aslında. Kendi içinde hep bu ünlenme, tanınma, sahne önünde olmak onun hep içerisinde olan bir şeymiş. Ve aslında o nitekim ona gitmiş. Yani Güney Ay düğümüne gitmiş. Hani arada bir denge oluşturmak gerekiyor ve Çağatay aslında evet ünlenmeli ama ünlenirken de sadece bencillik ve kibirden uzak durmalı. Tabii ki ben burada Çağatay kibirli veya bencil bir insan demiyorum. Sadece bu haritaya göre bu göstergelerden uzak durmalı, bu tür davranışlardan ve daha aslında biz demeye, daha toplum için bir şeyler yapmaya kendini adamalı ve aslında bu gücünü ünlülükten, şöhretten gelen gücünü toplumun yararına kullanırsa Kuzey Ay düğümü daha kolaylıkla gidecektir ve onun içerisinde çok güzel bir denge, balans yaratacağını düşünüyorum. Bunun yanında Güney Ay düğümü ile Jüpiter'in Aslan'da kavuşum yapması. Tabii Jüpiter de Aslan'da, bu insan nasıl ünlü olmasın? Gerçekten inanılmaz, Jüpiter Aslan'da inanılmaz bir yaratıcılık, tam bir sahne insanı. Kendisini gerçekten oyuncu olduktan sonra, göz önüne çıktıktan sonra mükemmel bir şekilde hani hissetmiştir ki evet, ben ait olduğum yerdeyim. Bunun yanında Jüpiter'in Güney Ay düğümüne kavuşum yapması tabii ki biraz zorlayıcı bir konum. Yani bir tık daha dediğim gibi kibirden, fazla abartıdan uzak durması gereken bir insandan bahsediyoruz. Çünkü Güney Ay düğümü biraz daha içine çeker aslında. Bağımlılıklardan uzak durması gereken bir insan. Çünkü Jüpiter'in çok garip bir şekilde bağımlılıklarla da bir ilgisi vardır ve çeker, yani kendi içine bunu çeker. Bunun yanında tabii Merkür, Venüs Başak'ta, bu adam çok zeki bir adam. Yani Merkür Başak'ta çok detaycıdır. Venüs'e kavuşum yapması aslında aşkta detaycılık, aşkta mükemmeliyetçilik, hayatındaki kadınlar konusunda bir tık daha bu tarzda hayatındaki kadınlarda zeki olmalarına gerçekten çok önem veren bir insan. Güzellikten önce zekaya daha çok önem verebileceğini düşünüyorum ben bu konumda. Ama burada Güneş'in Uranüs'e bir karesi var. Aynı zamanda Merkür'ün bir Mars'a bir karesi var. Biraz daha sinirli bir insan. Yani
Aslında biraz daha sinirlenmeye, çabuk tepki vermeye, biraz daha meyilli bir insandan bahsediyoruz biz bu konumda. Bunun yanında Satürn'ün Neptün'le bir kavuşumu var. Satürn-Neptün kavuşumu o kadar garip bir kavuşum ki, yani bir tarafta hayalleri düşünün, bir tarafta gerçekler. Hani bazen derler ya, hayaller hayatlar diye. Gerçekten Satürn-Neptün kavuşumu tam budur yani. Bir tarafta hayaller, rüyalar, işte bilmem ne, bir tarafta otorite Satürn. Ve bu kavuşumda güçlü olan tarafa bakıyoruz. Güçlü olan taraf neyse ki Satürn. Neden neyse ki diyorum? Çünkü bu kavuşum biraz arada kalma verir arkadaşlar. Yani bir tarafı çok hayalperestken, bir tarafı o hayalperestliği, o rüyalar içerisinde olmaya, aslında nitekim oyunculukta sanatçıların birçoğunda Neptün'ün etkisini biz yoğun görüyoruz ama o etkiyi bastıran bir Satürn var. Aslında buradaki kişinin bir takım bağımlılıklara meyilli olabilir ama sanki bunu biraz dizginleyen, bir tık daha kontrol altına almaya çalışan bir Satürn var ve bu iki kişi arasında, yani bu iki gezegen arasında sanki böyle bir denge yaratma söz konusu. Şöyle de çalışabilir, yani bu kişi hayatında manifest yeteneği çok güçlüdür. Çok güzel bir şey hayal ederse onu da hayatına çok çabuk çeker. Ama kötü bir şey aklından geçirdiğinde onu da çok çabuk önünde görür. Yani bu biraz kontrol edilmesi zor ve bir tık daha yoran bir göstergelerden biri maalesef. Bunun yanında Güneş'in Vertex'te kavuşumda olduğunu görüyoruz. Vertex noktasıyla. Vertex noktası zaten arkadaşlar kadersel göstergeleri, yani kadersel olayları anlatan bir insan diyorum. Kadersel olayları anlatan bir nokta ve bunun Güneş'le kavuşum yapması özellikle iş hayatında kendi ünlenme, Güneş'le alakalı durumlarda çok kadersel olaylar yaşayacağını da gösteriyor. Aslında bir şekilde hayatındaki o dediğim, öncelikle bahsettiğim o daha böyle beklenmedik olaylar onun sanki böyle önüne gelmiş. Yani o bile hani bu kadarını beklemiyormuş ve tamamen kendisini bunun önünde bulmuş gibi sanki. Evet arkadaşlar, şimdi kadersel olaylar dedik. Çağatay'ın biraz daha kontrolü dışında göstergeler dedik. O zaman hemen Çağatay için bence en önemli dönüm noktalarından biri olan adını Feriha Koydum'un çekildiği tarihe gidelim ve aslında Çağatay o dönemde nasıl açılar alıyordu bunu hemen görmek istiyorum. Ama arkadaşlar öncesinde şunu söylemek istiyorum. Eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu beni aşırı motive ediyor. Bu tarzda içerikler sürekli gelsin istiyorsanız lütfen böyle detaylara dikkat ederseniz sevinirim. Transiti buraya koyar mıyım tam bilmiyorum ama belki de koyarım buraya o tarihi. Zaten 14 Ocak 2011'de adını Feriha Koydum çekiliyor. Biz de o tarihe gidip bakıyoruz Çağatay'ın haritasında neler var. Şimdi öncelikle gözüme çarpan şeylerden biri Satürn terazi burcunda ve Çağatay'ın bildiğiniz gibi burcu terazi. Aslında Satürn o burca gelerek o kişiyi hem o sene içerisinde yeterince zorlamıştır ama aynı zamanda muhtemelen ödülünü de veriyordur. Yani hayatında çok çalıştığı, çok emek verdiği ama aynı zamanda da gerçek anlamda ön plana çıktığı bir sene olmuş onun için. Çünkü Güneş muhtemelen Satürn'e de kavuşumunu yapıp ilerlemiş. Şimdi bunun yanında Kuzey Ay düğüme bakın. Kuzey Ay düğümü Oğlak'ta. Burada eve göre bakmayın. Sadece gezegenlere göre bakın. Çünkü dediğim gibi yükselen net değil. Şimdi Kuzey Ay düğümü Oğlak'ta Uranüs'le Plüto'yla kavuşumda ve Çağatay'ın Uranüs'üyle Neptün'üyle kavuşum halinde. Bunu nasıl yorumlayacağız biliyor musunuz? Hayatında geleceği için önemli, birdenbire beklenmedik bir şekilde Uranüs, çünkü işin içinde beklenmedik şekilde önemli bir olay oluyor. Bu ona aniden birdenbire hayatında gerçekleştiriyor ve Neptün Plüto ile kavuşumda olduğundan dolayı aslında bu ona büyük bir dönüşüm getiriyor, güç getiriyor. Aynı zamanda da işin içinde sanat var. Çünkü Neptün var. Yani sanat hayatında birdenbire beklemediği bir dönüşüm yaşıyor ve bu onun geleceği için de çok pozitif bir olay aslında.
Bunun yanında Uranüs ile Jüpiter Balık burcunda kavuşum halinde. Eğer yükselenin Balıksa tam birinci evindeyse bu kavuşum özellikle çok güçlü çalışır. Belki de 7. evindedir. O da onun için çok, aslında köşe evlerinde yer alıyorsa bu kavuşum direkt onun hayatında önemli bir noktadır. Jüpiter ile Uranüs kavuşum halinde. Bu yine beklenmedik ani bir fırsata aslında işaret ediyor. Balık burcunda Jüpiter'in olması da bu şansın çok büyük bir şans olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar daha garip bir tarihe gidiyoruz. Çünkü bence bu daha etkili olacağını, daha doğrusu daha etkili olduğunu düşünüyorum. Tam Miss Turkey seçildiği güne gidelim. Bugünü çok zor buldum. Umarım doğrudur. Hani ay olarak zaten doğru olması yetiyor bize. Çünkü zaten esas büyük gezegenlerin, dış gezegenlerin ben açılarını merak ediyorum. Burada Satürn'ün, Jüpiter'in biraz daha. O yüzden hemen o tarihe gidiyoruz. Bakalım o gün nasıl Çağatay hayatında bir aslında transit alıyordu haritasında. Şuna bakın. Satürn'e bakın arkadaşlar. 0 derece terazide ve Çağatay'ın 0 derecedeki güneşiyle tam kavuşum halinde. Yani tam bir kavuşum halinde. Hayatında çok önemli. Tabii ki burada yükseleni bilsek tam hangi alanda o aslında şeyi yaşıyor onu da söyleyebiliriz ama bunu şöyle yorumlayabilirim. Hayatında çok önemli bir başlangıç var. Güneş aslında Satürn onun Güneş burcuna gelip orada kavuşum yapması ona bir hediye aslında bir ödül vermesi Çağatay'ın doğru yolda olduğunu ve sene içerisinde çok çalıştığını gösteriyor. Çünkü Satürn aslında bir Güneş burcuna geldiğinde yani kişinin veya kendi Satürn burcuna geldiğinde onu ekstra yorar, zorlar. Ama demek ki Çağatay burada gerçekten çok emek vermiş ki emeğinin karşılığını almış aslında. Ve diğer taraftan da şuna bakın. Transitteki Plüto Çağatay'ın Uranüs'üyle kavuşumda ve Oğlak Burcu'nda. Aslında kariyerinde ani beklenmedik bir güç kazanıyor aslında. Gerçekten jenerasyon gezegenlerin böyle bir kavuşum halinde olması da onun gerçekten beklenmedik bir zamanda büyük bir güç kazanması, büyük bir dönüşüm yaşaması hayatında bunu gösteriyor. Ve Kuzey Ay düğümü ise transitteki Kuzey Ay düğümü ise Çağatay'ın Satürn ile kavuşum halinde. Bu da yine Satürn'ün etkisini gösteriyor. Geleceği için önemli bir olayın başlangıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten özellikle burada Satürn'ün tam Güneş derecesinde olması beni biraz şaşırttı ve etkiledi aslında. Bu şekildeydi ve Çağatay'ın haritasını yorumlamak gerçekten çok keyifliydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benden istediğiniz başka isimler varsa aşağıda yazmayı unutmayın ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.